İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in 632 yılındaki vefatının ardından başlayan 4 halife dönemi sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin halifeliklerine sahne oldu. Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başlayan Hazreti Ali'nin hilafet süreci, İslam devletinin sonraki yüzyıllarını şekillendirecek birçok olaya şahitlik edecekti. Çünkü Hazreti Osman'ın öldürülmesinin intikamını almak isteyen birçok grup vardı. Hazreti Ali de bunlardan birisiydi. Ancak onun çabaları Suriye valisi Muaviye tarafından yetersiz görülüyor ve bununla ilgili sürekli olarak suçlanıyordu. Dönemin güçlü isimlerinden birisi olan Muaviye, şehit edilen Hazreti Osman'ın akrabasıydı. Akrabalık bağını bahane ederek Hazreti Ali'ye karşı isyan bayrağı açtığında herkes bunun sadece bir intikam için yapılmadığının farkındaydı. Muaviye'nin esas istediği hilafet makamıydı. Süregelen çatışmaların ardından Hazreti Ali'nin ve Muaviye'nin orduları bugün Suriye'nin Rakka kentinin doğusunda bulunan Siffin'de karşı karşıya geldi. 657 yılında gerçekleşen savaş tam 3 ay sürdü. Taraflar birbirlerine karşı bir türlü üstünlük kuramadı. 3 ay süren savaşın ardından yenilmek üzere olan Muaviye'nin askerleri mızrak ve kılıçların ucuna Kur'an sayfalarını takınca savaşa mecburen ara verildi. Yapılan anlaşma neticesinde Muaviye ve Hazreti Ali savaşı hakemlerle sonlandırma yoluna gitti. Aldatmacalarla geçen hakemlik sürecinin ardından Hazreti Ali savaşı kaybetti ve otoritesini günden güne yitirdi. Akabinde 661 yılında kendilerini harici olarak adlandırılan gruba mensup bir suikastçı tarafından şehit edildi. Yerine geçen oğlu Hazreti Hasan, hilafeti ancak birkaç ay sürdürebildi. Kan dökülmesini engellemek adına hilafeti Muaviye'ye devretti. Böylece İslam tarihine damga vuracak olan Emeviler dönemi başlamış oldu. Emevi iktidarındaki Müslümanlar doğudan batıya, Asya'dan Avrupa'ya kadar sürecek bir fetih yolculuğuna çıkacak ve bu yolculuk önce İspanya'da ardından Avrupa'nın kalbinde son bulacaktı. Hilafeti devralan Emeviler başkent olarak Şam'ı belirledi ve merkezi bir otorite kurdu. Oldukça genişleyen İslam dünyasına Arap olmayan milletler de katılırken, bunlar Müslüman topluluğunun önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Fakat Emevi yönetimi Arap olmayan Müslümanları ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor, onları askeri ve siyasi görevlerden uzak tutuyordu. 710 yılına kadar yapılan fetihlerle Emevi toprakları doğuda Horasan'a, batıda ise Kuzey Afrika kıyısı boyunca genişlemişti. Kuzey Afrika toprakları çoğunlukla Berberi kabilelerden oluşmaktaydı. Emevi orduları burada az sayıda kalan Bizans unsurlarını temizledikten sonra Berberilerin İslamiyet'i kabul etmesini sağladı. Böylece 710 yılında Emevi toprakları sınırı Atlas Okyanusu'na kadar ulaştı. Sıradaki hedef ise okyanusun öte yakası, yani Avrupa'ydı. Emevilerin Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr, İber Yarımadası'ndaki siyasi krizleri dikkatle izlemekteydi. O dönemde bugünkü İspanya ve Portekiz topraklarında hüküm süren Vizigot Krallığı iç savaşlarla çalkalanmaktaydı. Kral Vitiza'nın ölümünden sonra tahta çıkan Roderick meşru sayılmıyordu ve iç karışıklıklar günden güne derinleşmekteydi. Bu ortamda Vizigot hanedanının muhalif kanadından bazı isimler Musa bin Nusayr'a haber göndererek yardım talebinde bulundu. Böylece Emeviler için yeni bir fetih kapısı aralanmış oldu. Musa bin Nusayr doğrudan sefere çıkmadan önce bir keşif harekatı düzenlemeye karar verdi. Bu görev için seçtiği kişi Berberi kumandan Tarik bin Ziyad'tı. Tarihler 711 yılını gösterdiğinde Emeviler Avrupa'ya geçmek için son eşikte toplandı. Akdeniz'le Atlas Okyanusu'nu birleştiren ancak Afrika ile Avrupa kıtalarını ayıran boğazın tam önünde. O günlerde Herkül sütunları adı verilen bu boğaz, o günden sonra Müslüman bir komutanın ismiyle anılacaktı. Tarık bin Ziyad.
Berberi komutan Ziyad yanındaki 7.000 askeriyle karşı kıyıya geçti. İber Yarımadası'na ayak bastıktan sonra boğazın ismi Cebelü Tarık, yani Tarık'ın Dağı ismiyle anıldı. Berberi komutanın ilk hamlesi kıyıya çıkan ordusunun ardından birkaç gemiyi yakmak oldu. Bu hareketiyle seferin geçici değil, kalıcı olduğunu ima etmekteydi. Hemen akabinde Karteya ve Algeciras kentlerini ele geçirdi. Vizigot kralı Rodrigo'nun asker toplayıp üzerine geldiğinin haberini alınca Musa bin Nusayr'dan yardım talebinde bulundu. 5.000 askerlik bu yardım kısa sürede yerine ulaştı. Tarık bin Ziyad ve Kral Rodrigo'nun orduları bugünkü Kadiz bölgesine yakın bir alanda karşı karşıya geldi. Ziyad'ın 12.000 kişilik kuvvetlerine karşılık Vizigot ordusunun sayısı 36.000'di. Ancak Emevi askerleri çok daha disiplinli ve kararlıydı. Üstelik kaçacak bir yerleri, sığınacak bir köyleri de yoktu. 19 Temmuz 711 günü yapılan ve kısa süren savaşın sonunda Vizigot ordusu dağıldı ve Kral Rodrigo savaş meydanında hayatını kaybetti. Bu sadece bir zafer değil, aynı zamanda yüzyıllara meydan okuyan bir krallığın da çöküşüydü. Savaşın hemen ardından Emevi birlikleri İspanya'nın içlerine doğru ilerlemeye başladı. Tarık bin Ziyad'ın hızlı ve beklenmedik bu zaferleri Musa bin Nusayr'ı şaşırttığı gibi kıskandırdı da. Bu sebeple kendisi de 712 yılında 18.000 kişilik bir kuvvetle İspanya'ya sefere çıktı. İki koldan ilerleyen Emevi orduları kısa sürede Sevilla, Cordoba, Granada, Cartagena ve Merida şehirlerini fethetti. Bu sırada Musa bin Nusayr, Tarık bin Ziyad'a fetihleri durdurmasını söylese de Ziyad onun bu emrini dinlemedi. 713 yılında iki isim Toledo'da bir araya geldi. Bazı kaynaklar Musa'nın Tarık bin Ziyad'ı emrine itaat etmediği için hapse attırdığını yazarken, bazıları sadece azarlamakla yetindiğini yazmaktadır. Bu anlaşmazlığa rağmen iki kumandan fetih hareketlerini İspanya'nın kuzeyine doğru iki koldan sürdürdü. Ertesi yıl Leon, Galicia, Barcelona ve Zaragoza şehirleri fethedildi. Böylece Müslümanlar İslam tarihinde ilk defa Fransa topraklarına kadar ulaştı. Bu sırada başkent Şam'da iki başarılı kumandan hakkında söylentiler dolaşmaya başladı. Dedikodulara göre Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nusayr, Emevi devletine karşı isyan başlatacak ve İspanya'da bağımsız bir devlet kuracaklardı. Bu dedikodulara inanan Emevi Sultanı Velid bin Abdülmelik elçi göndererek iki başarılı kumandanı Şam'a çağırdı. At sırtında binlerce kilometre yol kat ederek Şam'a ulaşan iki kumandana görevden alındıklarını ve mal varlıklarına el koyulduğu açıklandı. Musa bin Nusayr haç için gittiği Mekke'de 716 yılında hayatını kaybetti. Tarık bin Ziyad ise hayatının son yıllarını Şam sokaklarında yoksulluk içinde geçirdikten sonra 720 yılında hayatını kaybetti. Bu hikayeden anladığımız üzere hiçbir başarı cezasız kalmaz. Tarık bin Ziyad ve Musa bin Nusayr'ın ardından Emeviler İspanya'daki egemenliklerini pekiştirdiler ve gözlerini Pirene dağlarının ötesine çevirdiler. Bu dönemde Batı Avrupa bitmek bilmeyen savaşların ve iç çatışmaların pençesindeyken Emeviler de bu durumu fırsata çevirmek istiyordu. Zaten İber Yarımadası'ndan sonraki durakları doğal olarak kuzeye doğru genişlemek olacaktı. Bugünkü Fransa topraklarında hüküm süren Franklara boyun eğdirdikleri takdirde hakimiyetlerini tüm Batı Avrupa'ya yayabileceklerdi. Yeni görevlendirilen vali Malik el-Havlani, savaşın içinden gelen bir komutandı. Kurtuba'dan yola çıkan el-Havlani, yaklaşık 20.000 kişilik ordusuyla önce Zaragoza'ya, ardından Pirenelerin Sarp geçitlerine doğru ilerledi. Ancak karşılarındaki zorluk sadece doğal engellerden ibaret değildi. Vizigotların aksine Franklar disiplinli ve güçlüydü. Üstelik merkezi otoriteye bağlı büyük bir orduları vardı. Pireneler aşıldıktan sonra Müslüman ordularının yolu ilk olarak Akdeniz kıyısındaki Narbon şehrine çıktı.
El-Havlani'nin ordusu 720 yılında Narbon şehrini kuşatma altına aldı. Aylar süren kuşatmanın ardından şehir teslim oldu ve Emeviler buraya Arbüna adını verdi. Narbon'un ardından aynı yıl Béziers, Nimes ve Carcassonne şehirleri de Müslümanların eline geçti. ...721 yılında Emeviler Akitanya'nın merkezi olan Toulouse üzerine yürüyüşe geçti. El-Havlani ve ordusu şehri kuşatma altına aldı. Bu kuşatma sırasında Akitanya Dükü Odo şehirde değildi. Bu yüzden şehir fazla dayanamadı ve Toulouse Emevi toprağı yapıldı. Odo komutasındaki Frank ordusu 3 ay sonra Toulouse'a beklenmedik bir baskın yaptı. Emevi ordusu bu kez gafil avlanmıştı. El-Havlani savaşta ağır yaralandı ve kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti. Toulouse Muharebesi Emevilerin Avrupa'daki ilk büyük yenilgisiydi. Ancak yaşadıkları bu mağlubiyet Emevileri durduramayacaktı. El-Havlani'nin yerine geçen yeni komutan Abdurrahman el-Gafiki, seferi devam ettirme kararı aldı. Güney Fransa'daki kaleleri sağlamlaştırdı, Narbon merkezli bir idari yapı kurdu ve Frank topraklarına doğru yeni bir ilerleme planı yaptı. 732 yılında yaklaşık 30.000 kişilik Emevi ordusu, bugünkü Fransa topraklarının içlerine doğru ilerlemeye başladı. Önce Toulouse, ardından Bordeaux şehri kısa sürede düştü. Emevi süvarileri Batı Frank topraklarını adım adım arşınlarken, arkalarında sadece zapt edilmiş şehirler değil, Avrupa'nın zihninde büyüyen bir korku da bırakıyorlardı. Bu dönemde Frankların vekil kralı Charles Martel'di. Aslında kendisi bir komutandı fakat Fetret devrinde geçici olarak idareyi ele almıştı. Yaklaşan Emevi tehlikesine karşı Vikingler, Normanlar, Saksonlar ve Galyalılardan oluşan büyük bir ordu hazırladı. Martel bu savaşa çok ciddi hazırlanmıştı. Çünkü bu savaşın yalnızca Frankları ilgilendirmediğinin farkındaydı. Yaklaşan savaş tüm Hristiyan Avrupa'nın kaderini belirleyecekti. Nihayetinde iki ordu 10 Ekim 732 tarihinde Luri Nehri'nin güneyindeki Poitiès'de karşı karşıya geldi. Martel, Emevi ordusunu yormayı ve yavaş yavaş yıpratmayı hedefliyordu. Ormanlık bir bölgede savunmaya elverişli bir hat kurarak El-Gafiki'nin manevra alanını daralttı. Ve savaş birkaç gün süren çatışmalardan sonra kanlı bir çarpışmaya dönüştü. Emevi ordusu kısa süren ve hızlıca biten savaşlara alışkındı. Ya yenerler ya yenilirler ama süreci fazla uzatmazlardı. Fakat Puvatya Muharebesi tam 10 gün sürecekti. Çoğunlukla hafif süvarilerin oluşturduğu Emevi ordusu hücuma geçtikçe birbirlerine kenetlenen ağır zırhlı Franklara tosluyor ve adeta bir duvara çarpmışçasına geri püskürtülüyordu. Ancak yine de savunma hattının yarılmasına izin vermiyorlardı. Savaş ortada ilerlerken Emevi ordusunun ganimet kampına Frankların saldırdığı haberi yayıldı. Panik içinde ganimetleri korumak amacıyla ordugaha dönen bazı askerler, ordunun tüm savaş düzenini alt üst etti. İşte bu sırada karşı saldırıya geçen Martel'in ordusu ilerlemeye başladı. Ordusunun düzenini yeniden sağlamak için ön saflara doğru ilerleyen El-Gafiki, uzaklardan atılan bir Frank mızrağıyla hayatını kaybetti. İşte bu kayıp savaşın seyrini tamamen değiştirdi. Bir süre daha savaşan Emevi askerleri büyük kayıplar verince geri çekilmek zorunda kaldı. Puvatya ya da Tur Savaşı olarak anılan bu savaş, Avrupa'yı İslam ordularından kurtaran savaş olarak tarihe geçti. Emeviler bu savaşın ardından Avrupa'nın içlerine bu denli büyük bir sefer düzenlemedi.
Ancak İber Yarımadası'ndaki hakimiyetleri devam edecekti. Bu sırada doğudaki merkezde, yani Emevilerin başkenti olan Şam'da başka bir fırtına kopuyordu. Emevi yönetiminin Arap olmayan Müslümanlara karşı ayrımcı politikaları yıllar içinde büyük bir öfke biriktirmişti ve sonunda patlamıştı. Horasan'da başlayan isyanlar kısa sürede büyüdü. Başını Ebu Müslim Horasani'nin çektiği Abbasi yanlısı gruplar Emevi hanedanına karşı harekete geçti. 750 yılındaki Zab Suyu Muharebesi'nde Emevi halifesi 2. Mervan Abbasiler karşısında yenildi. Ardından Mısır'a kaçtı ve Abbasiler tarafından burada öldürüldü. Bu olay Emeviler için sonun başlangıcıydı. Şam'daki saraylar yakıldı ve Emevi hanedanı üyelerinin neredeyse tamamı öldürüldü. Abbasiler Emevi adını tarihten tamamen silmek istiyordu. Ancak bunu başaramadılar. Henüz 16 yaşında olan Abdurrahman bin Muaviye, kendisini öldürmek isteyen Abbasi komutanlarından kaçmayı başararak uzun bir yolculuğa çıktı. Çölü geçti, dağları aştı ve izini kaybettirmeyi başardı. Ve en sonunda atalarının fethettiği topraklara, yani Endülüs'e ulaştı. Emevilerin iktidarı sona ermiş olsa da Endülüs'te hala Emevilere bağlı olan kabileler vardı. Abdurrahman hem soyunun meşruiyetini hem de karizmasını kullanarak bu grupları etrafında topladı. 756 yılında da Kurtuba'ya girerek Endülüs Emevi Emirliğini kurdu. Artık Abbasiler doğuda, Emeviler ise batıda hüküm sürecekti. Abdurrahman bin Muaviye'nin kurduğu bu yeni yönetimin amacı Avrupa'da kalıcı olmak, kök salmak ve farklı bir medeniyet anlayışı inşa etmekti. Endülüs Emevi Devleti kısa sürede bilim, sanat ve mimari alanlarda Avrupa'ya yüzyıllar boyunca yön verecek bir merkez haline geldi. Kütüphaneler kuruldu, astronomi gözlem evleri inşa edildi, felsefe, tıp ve matematik alanında oldukça ileriye gidildi. Bu şekilde yüzyıllar geçti ve her medeniyetin başına gelen olay Endülüs Emevi Devleti'nin de başına geldi. İçten içe kaynayan çatışmalar, hanedan kavgaları ve kabile ayrılıkları bu görkemli yapının temellerini zayıflatmaya başladı. Öte yandan kuzeyde yavaş ama kararlı bir hareket büyüyordu. İber Yarımadası'ndaki Hristiyanlar, Müslümanların hakimiyetini sona erdirmek için karşı hamle başlattı. Bu harekete Reconquista, yani yeniden fetih adı verildi. Birkaç kale ve birkaç şehirle başlayan bu mücadele zamanla dev bir dalgaya dönüştü. Müslümanlar her geçen gün biraz daha güneydeki topraklara sıkıştı. Bir zamanlar Avrupa'nın kültürel kalbi olan Endülüs, 11. yüzyılın başlarında yavaş yavaş düşmeye başladı. 1009 yılında emirlik Zaragoza, Sevilla ve Kurtuba olmak üzere 3 parçaya bölündü. Ardından bu 3 emirlik kendi içinde birçok parçaya ayrıldı. Ve bu parçalanmış yapılar Reconquista'nın önünde birer birer düştü. Nihayetinde 1031 yılında Endülüs Emevi Devleti, tarihin tozlu yaprakları arasındaki yerini almış oldu.